Norveç, ihtişamlı güzelliği ve doğası ile sizleri adeta bir hayal dünyasına götürebilir. Kuzey Avrupa'nın bu soğuk ama soğuk olduğu kadar da güzel olan ülkesinin muhteşemliği nereden geliyor? Norveç, Kuzey Avrupa'da bulunan bir İskandinav ülkesi. İskandinav Yarımadası'nı İsveç ve Finlandiya ile paylaşıyor. Kıyı şeridi, sarp kayalıklar arasındaki deniz girişleri olan fiyortlarıyla ünlü. Peki, sadece doğal güzellikleri mi ünlü Norveç'in? Tabii ki hayır. Norveç, Birleşmiş Milletler'in yayınladığı İnsani Gelişmişlik Endeksine göre 189 ülke arasında en yüksek puana sahip. Eğitim seviyesi, doğumda yaşam beklentisi ve insanların satın alma gücü gibi parametrelere dayanan bu göstergede Norveç uzun yıllardır birinciliğini koruyor. Aynı zamanda 2022 Dünya Mutluluk Raporu'na göre 8. sırada. Ekonomisi, doğal güzellikleri ve insanı birincil planda tutan sistemleriyle bunun farklı olması zaten beklenemezdi. Şimdi Norveç'in ilginç ve bir gün yolunuz düşerse bilmeniz gereken özelliklerinden bahsedelim. Sizlere ülkenin refahından ve imkanlarından bahsedeceğim. Ancak öncesinde kulağınıza garip gelebilecek bazı özelliklerden bahsetmek istiyorum. Burası penguenlerin bile makam sahibi olabildiği bir ülke. Şaka gibi gelse dahi bu bir gerçek. Penguen Olav 2005 yılında Norveç ordu mensuplarından madalya alarak albay olmuş ve Norveç Kraliyet Muhafız Alayı'nın onursal komutanlığına atanmış. Albaylığa terfi ettiği günde tören kıtasını teftiş eden penguen, gerçek boyunda yapılan heykelini de ziyaret etmiş. Hatta bir Norveçli subay, ülkenin en seçkin birliğinin komutanlığına en uygun pengueni seçtiğimizden eminiz değerlendirmesinde bulunmuş. Norveç'in bir diğer kulağınıza garip gelebilecek yeri de hapishaneleri. Sağladığı şartlar bakımından dünyanın en iyi hapishanesi olan Norveç'teki Halden hapishanesi, ceza verme yerine iyileştirme yöntemi uyguladığı için buradaki suçluların bir gün tekrar vatandaşların arasına katıldıklarında eski hallerinden eser kalmadığı söyleniyor. Hapishanede hücreler çok bakımlı. Odaların hepsinde televizyon, banyo, yatak, bir buzdolabı, kitaplık, çalışma masası, büyük bir pencere, sandalye ve hatta internet erişimi dahi var. Hatta süpermarkete bile sahip bu hapishanenin ismi de biraz ironik. Adalet Süpermarketi. Adalet Market'ten istedikleri ürünleri satın alıp istedikleri yemeği yapıp bir arada yiyebiliyorlar. Sadece bununla da sınırlı değil. Çok çeşitli müzik enstrümanları yanında bir kayıt stüdyosu bile bulunuyor. En güzel somon balıkları Norveç'te yetişiyor. Tabii bu çok garip bir durum değil. Garip olan şey yanlış bir kabul. Sushi'nin her çeşidinin Japonlar tarafından yapıldığı ve bulunduğu kabul edilir. Ancak somonlu sushi ilk kez 1980'li yıllarda Norveç'te yapılmıştır. Yani Japonlara somon balığından sushi hazırlamayı aslında Norveçliler öğretmiştir. Kulağınıza bir diğer garip gelebilecek ve aslında tüm ülkelerde olması gereken durum ise hayvan hakları. Norveç'te hayvanların hakları son derece önemli. Hatta bununla ilgili bir genelge bile var. Genelgede yer alan kurallardan bazıları şöyle. Kedilere asla vurulmaz, dövülemez, ensesinden, derisinden veya kuyruğundan tutulamaz. Evde yalnız bırakılıp seyahate çıkılamaz. Köpeklerin çok küçük alanlarda bulunması önlenmek zorunda. Bulunduğu yer köpeğin kendi büyüklüğünden daha büyük, ayağa kalkıp yatabilecek, dolaşabilecek büyüklükte olmak zorunda. Her zaman içinde su dolu bir kabı olmalı ve günde en az 3 kez gezdirilmeli. Kurallara uymayanlar para veya hapis cezası alabiliyorlar. Haklarında suç duyurusunda bulunulması durumunda da dava açılabiliyor. Eğer Norveç'e eğitim için gitmeyi düşünüyorsanız ve imkanınız varsa düşünmeyin gidin diyebilirim ancak. Öncelikle Norveç'te eğitim ücretsiz. Özel okulların sayısı oldukça az ve bu okullar devlet destekli. Ülke Avrupa Birliği ülkesi değil ancak Erasmus programına tam üye konumunda ve tüm dünyadan uluslararası öğrencilere düşük ücretli eğitim sunan ender ülkelerden biri. 2016 yılında yapılan bir anket,
Norveç'i eğitim almak için en mükemmel ülke kategorisine sokmuş. Program çeşitliliği, İngilizce eğitim imkanları, birinci sınıf üniversiteler, metropol şehir hayatı, ulaşım kolaylığı gibi birçok kriter öğrenciler arasında memnuniyetle karşılanmış. Ülkede İngilizce kullanımı oldukça yaygın ve çoğu üniversitede İngilizce eğitim veriliyor. O yüzden yeterli İngilizce bilginiz varsa zorlanmadan eğitim alabiliyorsunuz. Sadece bununla yeterli kalmıyor tabii ki. Bir üniversiteye başvurup kabul aldıysanız, ülkede uluslararası öğrenciler için konaklama ve gıda ihtiyaçlarına yönelik yaşam masraflarına katkı sağlayacak şekilde düzenlenen çok sayıda burs fırsatı bulunuyor. Aynı zamanda eğitiminize diyelim ki başladıysanız, ülkede haftada 20 saate kadar çalışabiliyorsunuz. Norveç'in dünya sıralamasında ilk 500 içerisinde 4 tane üniversitesi bulunuyor. Dünya Üniversiteleri 2022 sıralamasına göre dünyanın en iyi 102. üniversitesi olan Oslo Üniversitesi, Norveç'in en iyi üniversitesi konumunda. 4 Nobel ödülü kazanan üniversite, araştırmaya ve bilime çok fazla önem veriyor. Öncelikle Norveç'te resmi bir asgari ücret bulunmamakta. Ancak size fikir vermesi için şimdi birkaç şeyden bahsedeceğim. Diyelim ki Norveç'te temizlik görevlisi olarak çalışıyorsunuz. Ortalama saatlik ücretiniz kron değil de daha kolay anlaşılsın diye euro cinsinden bakarsak 30 eurodur. Günlük 5 saat çalışma ile 150 euro günlük ücretiniz olur. Bu haftada 750, bir ayda ise ortalama 3000 euroya denk geliyor. Peki bu kazandığınız para ile geçiminizi nasıl sağlayabilirsiniz? Kira fiyatları ortalama olacak şekilde 3 odalı bir dairenin şehir merkezinde aylık 1700 euro, merkez dışında aylık 1300 euro olacak şekilde. Yiyecek fiyatları da aşağı yukarı bu şekilde. Yaşam standartlarımıza sadece ekonomik açıdan bakmamak lazım tabii ki. Gelecek kaygısı, stressiz bir yaşam ve daha nicesi. Norveç'te gelecek endişesinden uzak, hobilerinize vakit ayırarak doğayla iç içe yaşayabiliyorsunuz. Bunun en büyük sebeplerinden biri haftalık çalışma saatinizin 33 saat olması. Bu Türkiye'de ortalama 46 saat. Kendinize hobi edinmek için ayıracak hem vaktiniz hem de paranız olduğunda yaşam standartlarınız sizin belirlediğiniz ölçüde yükseliyor. Sıra dışı doğa olaylarından en çok kuzey ışıkları ile bilinen İskandinav ülkelerinde, kuzeyin gerçeküstü çehresini gökyüzünde olduğu kadar yer şekillerinde de görmek mümkün. İklimiyle, coğrafyasıyla, gölleriyle, buzullarıyla, soğuğuyla ve termalleriyle pek çok keşfedecek hazine sunan Norveç'te, doğanın yarattığı bu ihtişam birbiriyle harmanlanıyor. Norveç denildiğinde akla kuzey ışıkları ve fiyortlar geliyor. Norveç'in batı kıyıları çok sayıda fiyorda sahip ve bu fiyortlar dünya üzerindeki en güzel manzaralara sahip olmalarıyla meşhurlar. Bu fiyortları gezip görebilmek için pek çok alternatif mevcut. Bergen'den ya da Oslo'dan fiyortlara ulaşım mümkün. Bir de tabii ki söylediğim gibi kuzey ışıkları var. Kuzey ışıkları bence açık ara bu gezegende meydana gelen en büyüleyici doğa olaylarından. Eğer onları görmek istiyorsanız, Kasım ve Şubat ayları arasında Norveç'e bağlı bir takım ada olan Svalbard'ı ziyaret edebilirsiniz. Sadece güzellikleri değil, iklimi de sizi şaşırtabilir. Çünkü Norveç sandığınız kadar soğuk değil. Aslında bu bölgeden bölgeye değişiyor. Ancak örneğin videoyu hazırladığım 13 Mayıs tarihinde Oslo'da hava sıcaklıkları bu durumda. Yine de kuzey ışıklarını görebileceğinizi söylediğim Svalbard'da bakarsak, havanın nasıl değişiklik gösterdiğini anlamış oluruz. Norveç, kuzey ışıklarından fiyortlarına, eğitim sisteminden yaşam kalitesine kadar herkesin deneyimlemesi ve görmesi gereken bir ülke. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.